Herkese merhaba. Canım kedim Pascal ile yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu kiralık evler videomuz diğer videolarımıza göre oldukça fazla izlendi, daha fazla ilgi çekti. Ee, İnsanlar gerçekten daralmış durumda, bir çıkış yolu arıyorlar. Hatta yorumlarda emekli biri yazmış, bunlar gerçekse diye. Birçoğunuz biliyorsunuz zaten ama bilmeyenler için özetleyeyim. Bu yaptığımız videolardaki tüm ilanlar gerçek. Sahibinden.com diye bir site var. Buraya girip kontrol edebilirler. Kiralık evlerde telefon vermiyorum. Bunun yerine ilan numarasını iletiyorum. Neden derseniz çok çabuk tükenebiliyor. Siz bu videoyu belki 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra, 2 ay sonra izleyeceksiniz. Aradığınızda yani boşuna olmuş olacak. Hem ilan sahibini rahatsız etmemeniz için. İlk önce verdiğim ilan numarasıyla siteden girip kontrol ederseniz zaten ilan yayındaysa telefon numarası gözüküyor. Yine bunu yapmayı bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Yorumlarda belirtsin. Ben işte şu evi beğendim. Bunun telefon numarasını bize iletir misiniz diye. Telefon numarasını veya linkini size iletiriz. Yine başka bir yorumda şuna denk geldim. İşte sobalı evlerde oturmaya layık değiliz, buna alışmayalım vesaire gibi bir şeydi galiba. Ya elbette herkes çok daha güzel evlerde, köşklerde, yalılarda otursun. Herkes gönlüne göre temiz, düzenli evlerde otursun isteriz ama bir de reel bir hayat var. İşte bu yorumda yazan emekli izleyicimiz gibi 10 bin lira maaşla geçinmeye çalışıyorum demiş. Böyle izleyicilerimiz de var. Umarım bu izleyicilerimizden birine bir faydamız olur. Vesile olmuş oluruz. Diyelim ve hemen ilk ilanımıza geçiş yapalım. İlk ilanımız Amasya merkezde Fındıklı Mahallesi'nde. İlan tarihi 06 Nisan 2024. 70 metrekare brüt, 60 metrekare net bir alan var. Oda sayısı 1+1, bina yaşı 11-15 arası demiş. 5 katlı binanın 3. katındaymış. Isıtma, kombi, doğalgaz varmış. Banyo sayısı 1 diyor. Balkonu yine varmış. Asansör yok. E, Açık otopark, eşyasız, kullanım durumu boş. Aidat 200 TL'ymiş. Depozito olarak da 2000 TL yazmışlar. Kimden? Emlak ofisindenmiş. İlan açıklamasına bakalım. Kuzey Efe Yapı'dan emlaktan kiralık 1+1 daire Fındıklı Doki'de demiş. Fındıklı Toki'de muhtemelen. E, Hemen şöyle bir ilk önce bir konumuna bakalım. Evet. Fındıklı'da zaten biliyorsunuz küçük yerlerde her yer birbirine çok yakın. İşte eğitim, ulaşım olanakları vesaire burada gösteriyor. Tren istasyonuna çok yakınsınız herhalde. Burada otobüs durakları var. 5 kilometre diyor. 1,18 kilometre şeyimiz var. Sağlık ocağı var. 4 kilometre mesafede. Bunun harici merkezde daha fazla yerler var. Hemen fotoğraflarımıza bir göz atalım. Bu bir salonla bitişik Amerikan mutfak ve temiz yeni bir mutfak dolabı. Odanın yine gardırobu var kendine ait. Yine yerler parke. Temiz durumda gözüküyor. Duvarlar, kapılar. Bu binadan bahçe fotoğrafı çekilmiş ve bahçede olması çok güzel. TOKİ'de bir daire bu zaten. Aşağı yukarı TOKİ daireleri hep birbirine benzer şekilde.
1+1, banyo ufak tefek eksikleri var gördüğünüz gibi ama çok büyük şeyler değil. Yani gayet temiz ve biliyorsunuz TOKİ'ler depreme karşı dayanıklı, sağlam binalar oluyor. E, Güvenli bir daire diyelim. Bir çift için, emekli bir çift için, genç, orta yaşlı bir çift için, kalabalık olmayan, 2 kişilik, 3 kişilik belki ufak bir çocukla yaşanabilir bir daire. Hemen ilan numarasını ileteyim. 111 250 97 63, 3000 TL aylık kirası var. Makul fiyatlı bir daire olarak değerlendirebilirsiniz. Amasya merkezde. Amasya'da biliyorsunuz yine sessiz, sakin bir şehir. E, Emekliler için gayet ideal olabilir diyelim ve hemen ikinci ilanımıza geçelim. İkinci ilanımız yine 3000 TL kira fiyatı var. Sahibinden kiralık sobalı daire demiş. 15 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmış. 110 metrekare brüt, 100 metrekare net bir alanı var. Gayet büyük, ideal boyutlarda bir ev. Oda sayısı 2+1, 26-30 yaş arası bina yaşı. 3 katlı binanın üçüncü katındaymış. Isıtma soba ile ısınıyor. Banyo sayısı bir, balkonu var. Asansörü, otoparkı yok. Eşyasız, kullanım durumu boş durumda. Site içerisinde hayır demiş. Aidat vesaire de belirtilmemiş. Depozito 1000 TL yazılmış. Kimden? Sahibinden diyor. Açıklamaya bir hemen bakalım. Sobalı 2+1 daire, çarşı içinde bankalara e, ve markete yürüme mesafesinde sobalı daire demiş. Hemen şöyle bir konuma bakalım. O tam gördüğünüz gibi gerçekten tam çarşının içinde, göbeğinde e, bir ev. Kastamonu'da yine sakin şehirlerimizden biri biliyorsunuz. E, Geçen gün yine yorumlarda birisi yapmış. E, İşte ben şey demişim galiba, tam Karadeniz sayılmaz gibi bir şey demişim. O da işte Kastamonu Karadeniz'de değil, nasıl değil falan gibi bir şey demiş galiba. Yani elbette ki Karadeniz bölgesine ait. Hatta tam Karadeniz'in göbeğinde, ama hani böyle bir Karadenizlilik şey vardır ya, yani Karadeniz deyince insanın aklına ilk Trabzon gelir, Ordu gelir, işte Rize gelir vesaire. Bundan dolayı tam Karadenizli değil gibi bir şey dedim ama elbette siz haklısınız. Kastamonu Karadeniz bölgesine ait, hatta tam göbeğinde e, bir ilimiz. Hemen fotoğraflarını inceleyelim. Ee, Ev biraz eski bir ev. Görüyorsunuz. Bu koridorun fotoğrafı, fayans döşeli. Ee, Kapılar, işte duvarlar, bazı odalarda marley var galiba. Yani eski bir bina olduğu için bu tarz şeyle karşılaşmanız normal. Ama yani bunlar görüşülüp konuşulabilir. İşte ben bir mutfak dolabı takacağım diyebilirsiniz. Veya yenileyeceğim, boyayacağım diyebilirsiniz. Bir tezgah yapacağım diyebilirsiniz. İşte mal sahibiyle oturup bunları konuşabilirsiniz. İşte ben şunları şunları yapayım. Böyle bir belli bir süre kiradan düşün. Ee, Ya da işte yani oturup, dediğim gibi, bir iş ciddi bir hale vardıktan sonra bunlar hep oturup konuşulacak şeyler. Ee, Yani 3000 lira kira makul bir kira. Ee, Günümüz şartlarında diyeyim. Bunu değerlendirmesi zaten size kalmış.
Sahibinden bir ilan, emlakçı komisyonu vesaire de yok. Direkt kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Hemen ilan numarasını ileteyim. 115 874 1079 ilan numarası. Şu arama kısmına bu belirttiğim numarayı yazdığınızda zaten ilan duruyorsa direkt karşısına çıkacaktır. Siz de sahibiyle iletişime geçebilirsiniz. Diyelim ve hemen hızlıca diğer ilanımıza geçelim. Diğer ilanımız yine Kastamonu merkezde 3500 TL kira fiyatı var bunun da. Kastamonu'da böyle evler denk geliyor. Yani e, aslında işte yaşanmayacak bir şehir değil. Gayet e, sessiz, sakin bir yer. E, Neden olmasın diyelim. Ve hemen ilan özelliklerine girelim. İlan tarihi beni şaşırttı. 27 Aralık 2023 diyor. Bilmiyorum bu tarihe kadar nasıl kalmış. Belki tutuldu, ilan sahibi kaldırmayı unuttu ya da halen tutulmadı, bekliyor. Bilemiyorum. Bunu en son ilan numarasını ileteceğim. Halen yayındaysa e, ilan sahibiyle iletişime geçip öğrenebilirsiniz. 80 metrekare brüt, 70 metrekare net bir alanı var. 2 artı 1. Bulunduğu kat 8 diyor. 14 katlı bina mı sanmıyorum. Herhalde buraları biraz böyle sallama mı yapmış? Niye böyle yapmış? Herhalde hızlı geçmiş patır kütür. İşaretlediği yer doğruysa 3 katlı bir yer, 4 katlı diyeyim. İkinci katında bir yer. Sobalı bir daire. Balkonu var diyor. Buradan da gözüküyor zaten balkon. E, Eşyasız. e, Bahar Evler sitesindeymiş. Aidat belirtilmemiş. Depozito da 2000 TL istiyormuş. Sahibinden bir ilan. Açıklama kiralık daire sobalı çarşı Kebeci üstünde 2 artı 1 ikinci kat demiş. Burada zaten belirtmiş kaçıncı kat olduğunu. Konumuna ve sokak görünümüne bakalım. Bu da yine tam merkezde bir yer galiba. Şöyle bir uzaklaşıyorum ya. Evet, bu da tam Kastamonu merkezde bir yer. Hemen fotoğraflarımıza geçiş yapalım. Şöyle büyük fotoğrafımızı da açalım. Evet, burada gözüküyor zaten balkonu var. İşte ikinci katta bir bina. İçerisini galiba yeni boyamış. Yer döşemelerini bilmiyorum yeni mi yapmış ama pimapenleri falan var. Bunları belki yeni takmış olabilir. Ee, Parke galiba. Parke mi minöfre mi diye şüphelendim ama parke de olabilir, minöfre de olabilir. Sonuçta daire gayet temiz gözüküyor. Burası herhalde hol ve tuvalet banyoya giriş. Bu geniş bir salonu var gördüğünüz gibi. E, Mutfak idare eder bir mutfak. Ne bu hol, koridor. İşte belki buraları yine daha önce söylediğim gibi mal sahibiyle konuşup işte parke döşeme, işte ne bileyim bir minöfre serme veya fayans döşeme neyse onları eğer tutmaya karar verirseniz konuşabilirsiniz. Kastamonu merkezde 3500 TL kira fiyatı var. E, işte belki diğer muadil ilanlar gösterilip sahibiyle konuşulabilir. Biraz daha aşağı çekilebilir. E, Bunun harici bu ilanla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Hemen ilan numarasını iletiyorum. 114 451 85 24.
E, Hemen sahibinden.com'a girip arama kısmına bu belirttiğim ilan numarasını yazın. Aktif durumdaysa zaten cep telefonunda gözüküyor. İlan sahibini arayıp iletişime geçebilirsiniz diyorum ve hemen hızlıca diğer ilanımıza geçiyorum. Diğer ilanımız Burdur merkezde kiralık daire başlığıyla yayınlanmış. Hemen 4000 TL aylık kira ücreti var. 21 Nisan 2024 ilan tarihli. 110 metrekare brüt bir alana sahip. 105 metrekare net bir alan. Oda sayısı 3 artı 0 demiş. Bina yaşı 26-30 arası. Çatı katındaymış. Bulunduğu kat çatı katı diyor. Kat sayısı 4. Isıtma kombi doğalgaz demiş. Banyo sayısı 1. Balkon var. Asansör yok. Otopark yok. Kullanım durumu boş. Ve aidat depozito da belirtilmemiş. Kimden? Emlak ofisinden bir ilan. Hemen açıklamasına bakalım. Özgür Mahallesi'nde çatı katı eşyasız kiralık daire 3 artı 1 demiş. Hemen şunun konumuna bakalım. Evet, zaten Burdur merkezde, göbekte bir yerdesiniz. Biliyorsunuz Burdur Antalya'ya çok yakın. Ee, Yani hemen istiyorsanız bir şuradan nasıl giderimden yazalım. Haritadan bakalım. Antalya'ya belki hafta sonu bir deniz yapabilirsiniz. Hemen Antalya diyelim. Antalya, Antalya otogarını seçelim. Antalya'yı seçelim. Geldi şeyimiz. Bakalım ne kadar mesafeymiş. Araba ile 1 saat 50 dakika. 2 saat diyelim. Yani hadi toplu taşımayla yani bu şehirler arası, ilçeler arası otobüslerle gittiniz diyelim. 2 saat, 2,5 saatte gidebileceğiniz bir yer. Yani neden olmasın? Hafta sonu güzel gidip sabah erken saatlerde e, denize gidip işte öğleden sonra hazırlanıp tekrardan toparlanıp Burdur'daki evinize dönebilirsiniz. Çok uzak bir mesafe değil diyelim ve hemen ilan fotoğraflarını incelemeye başlayalım. E, Çatı katı bir daire görüyorsunuz. Şu ahşap ne diyorlar buna? Lambiri mi diyorlar? Bunlara bayılıyorum. Gayet şık, güzel duruyor. Bakın burada ufak böyle gömme dolapları var galiba. Koridoru, işte banyosu, tuvaleti. Odalar tabii çatı katı olduğu için böyle biraz eğimli sanırım. Eğer iyi izolasyon varsa çatıda e, bu işte güneşe karşı, soğuğa karşı e, nispeten faydalı olacaktır. Yoksa evet biraz problem yaşayabilirsiniz bu konuda ama Burdur böyle çok aşırı derece soğuk olan bir yer değil. Tabii Antalya kadar değil ama e, yine de dediğim gibi bir izolasyon varsa çok daha rahat edersiniz. Bunu ilan sahibiyle görüşebilirsiniz. Mutfak temiz gözüküyor. Yine aynı yere döndük. Oldukça güzel bir ne diyeyim bu salon mu? Hol mü? Veya böyle bir balkon kapalı teras gibi bir şey galiba. Düşünenler için ilan ücreti 4000 TL evin ücreti. Yani belki bütçenizi aşıyorsa oturup konuşabilirsiniz de. Akdeniz'e yakınsınız en azından.
Yani Antalya'ya bir saatte, iki saatte gidiyorsunuz. Hatta kendi aracınız varsa bu daha da hızlı gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Diyelim ve hemen hızlıca bir diğer ilanımıza geçiş yapalım. Şimdi Akdeniz'den tekrar Karadeniz'e doğru çıkıyoruz. Çınarlık Mahallesi kiralık daire yazmış başlığına ilan sahibi. Ordu Ünye'de Çınarlık Mahallesi'nde 4000 TL kira fiyatı. 115 metrekare brüt, 100 metrekarede net, oldukça güzel, ferah, geniş bir daire. 3 artı 1 oda sayısı, bina yaşı 16-20 arası demiş. Bulunduğu kat birinci kat, toplam 3 katlı binanın ilk giriş katı, birinci katıymış galiba. Isıtma soba ile banyo sayısı bir, balkon var, açık otopark, kullanım durumu boş, e, aidat ve depozito konusunu da belirtmemiş. Kimden? Direkt sahibindenmiş. Hemen ilan açıklamalarına bakalım. Daire ikinci kattadır demiş. Gün içi telefona bakamıyorum. Akşam 17'den sonra ararsanız sevinirim demiş. Ya da mesaj atın, başka bir irtibat numarası verebilirim demiş. Ee, Eğer Ordu, Ünye taraflarını düşünüyorsanız gayet temiz, güzel bir daire gibi geldi bana. Ee, Ünye'de zaten bakın denize de yakınsınız. Zaten her türlü olanaklarda da sahip küçük yerler. Şöyle hemen işte 300 metre ilerinizde okul var. Hatta 2-3 tane okul var. İşte sağlık ocağı ne kadar? 900 metre mesafede. E, Konumu da bu. Denize de çok yakınsınız. Artık gerisi size kalmış diyelim ve hemen fotoğraflarını inceleyelim. Bu odamızdan bir görüntü. Gayet temiz, ferah gözüken bir oda. Parkeler yapılı. Camlarda pimapen var. Bu hol sanırım. E, İşte bu banyo tuvalet girişi öncesi işte lavabo, işte böyle banyo dolabı vesaire gibi bir şeyler var burada. Bakın balkonunuz var. Dışarıda yeşillikler var. Çok güzel ahşap kapı. Parkelerimiz var. Mutfak temiz gözüküyor. Tabii bu fayanslar falan eski ama yani niye idare edilmesin? Mermer bir tezgahınız var. E, Ufak tefek dokunuşlar yapabilirsiniz. E, Açıkçası benim çok hoşuma gitti. Yani bu ilanların arasında en temiz gördüğüm, e, gerek denize yakınlığı, gerek sessiz sakin bir yerde olması en çok hoşuma giden ilanlardan birisi oldu. Bakın bu salona geçişte sürgülü bir kapı gibi bir şey de yapılmış. Binanın dış cephesi, tabii ki Türklerde bu bir adet. İç yapılır ama dış en sona bırakılır. Hatta hiç yapılmaz bile. Ama bu sizi tabii çok ilgilendirmiyor. E, İç kısmı gayet iyi, temiz durumda. İkinci katta şurası, hatta cama da kiralık diye yazmışlar. E, Bakın sakin bir yerdesiniz. Bir emekli için e, bence çok ideal. Hatta bakın buradan denizi görüyor musunuz? Ya şurası denizse şayet e, neredeyse denizi bile görüyorsunuz uzakta olsa. Çelik kapısı var. Bunun harici söylenecek daha fazla bir şey yok. İlan numarası 116 779 90 86. Söylediğim gibi 20 Nisan 2024'te girilmiş bu ilan.
E, Arama kısmında sahibinden.com'da girip bu ilan numarasını yazın. Zaten karşınıza çıkıyorsa ilan halen aktiftir. Cep numarasından mal sahibini de arayabilirsiniz diyelim ve hemen hızlıca bir diğer ilanımıza geçelim. Bu ilan yeni bir ilan. Alandere Mahallesi 2+1 kiralık daire demiş. Sakarya Kocaeli'de 1 Mayıs 2024 tarihinde girilmiş. Eğer ki böyle İstanbul'dan çok fazla uzaklara gitmeyeyim diyorsanız veya Ankara'dan Sakarya biliyorsunuz gayet yakın diğer yerlere göre. Ee, Hemen söyleyeyim 80 metrekare brüt 70 metrekare net bir alanı var. 2+1 bina yaşı 5-10 arası diyor. Giriş katı zaten kat sayısı 2'miş galiba. Isıtma, kombi, doğalgaz demiş. Banyo sayısı 1. Balkon var. Asansör yok. Otopark yok. Eşyasız. Kullanım durumu boş durumda. Aidat belirtilmemiş. Depozito 4000 TL demiş. Kimden? Emlak ofisinden kiralık bir yer. Açıklama çok fazla bir şey yazmamış. Alandere Mahallesi'nde 2+1 kiralık doğalgazlı giriş kat daire demiş. Şöyle hemen bir konumuna da bakalım. Evet bu da galiba eğer konumu doğru işaretlediyse şayet deniz kıyısında bir yer. Hemen şöyle fotoğraflarını e, göz atalım. Evet gördüğünüz gibi bunda da parkesi var. Duvarlar boyalı durumda gözüküyor. Balkon galiba bu. Kapalı bir balkon, kış bahçesi gibi bir şey. Bakın minik bir bahçeniz var. Çiçekleriniz var. Yine hep söylüyorum emekli bir çift için, genç bir çift için İstanbul'da artık bezmiş e, bu kiralardan yorulmuş birisi için yani neden olmasın orada iş bulabiliyorsanız burada da iş bulursunuz. Hatta kendinizi garantiye alın gelmeden önce ilk önce iş ilanlarına bakın ondan sonra zaten ev bakabilirsiniz. İşte kombisi petekleri burada görüyorsunuz. O da boyalı temiz durumda gözüküyor fotoğraflardan. E, Bu tuvalet direkt eski tip tuvaletin üzerine bindirilmiş klozet. Yani tabii ki çok lüks durumda değil ama bir şeyler yapılabilir. Mutfak geniş gibi duruyor. Mutfak dolapları temiz durumda. E, İşte davlumbazınız vesaireniz de mevcut. E, Bu da yine hoşuma giden ilanlardan biri açıkçası. Eğer böyle büyük şehirlerde yaşıyorsanız, böyle çok yüksek kiralar veriyorsanız ve bu büyük şehirde sizi böyle tutan hani olur ya belki işten ayrılamıyorsunuz. Buna bir şey diyemem. Ama işten ayrılabilme durumunuz varsa, emekliyseniz e, hiç durmayın büyük şehirlerde. Gelin buralara nispeten bir nefes alın diyorum. Hemen ilan numarasını ileteyim. 117 011 64 90 ilan numarasıyla aratabilirsiniz sahibinden.com'da. Aktif durumdaysa zaten hemen iletişime geçebilirsiniz. Diyelim ve son ilanımıza geçelim. Bu ilanımız Uşak merkezde
Böyle dolaştırıyoruz sizi. Bir işte Karadeniz, oradan Akdeniz'e, oradan İç Ege'ye, böyle her yere inceliyoruz, kontrol ediyoruz. Sizler için umarım faydalı olur. Eski Öztan Hastanesi yakını 3 katlı binanın ikinci katı kiralık sobalı demiş. Uşak merkezde Cumhuriyet Mahallesi'nde 30 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmış. 120 metrekare brüt, 100 metrekare net bir alan, 3 artı 1, bina yaşı 26-30 arası demiş. Bulunduğu kat 2, zaten 3 katlı binanın ikinci katında orta kattasınız. Bu da güzel sizin için. Isıtma sistemi soba, banyo 1, sayısı 1, balkon varmış, asansör yok, eşyalı değil, kullanım durumu boş durumda. Aidat 50 TL, depozito 4000 TL. Kimden? Emlak ofisinden. Açıklama kısmına detaylı bilgi için iletişime geçiniz demiş. Şöyle konum ve sokak görünümüne bakalım. Zaten yine dediğim gibi küçük yerlerde Uşak'ın göbeğindesiniz. Her yere yürüme mesafesinde olan bir yer. Hemen hızlıca fotoğraflarına göz atalım. Bakın mutfak oldukça hemen geri döneyim, herhalde bir yanlış mı yaptım? Ne oldu, bir şey oldu birden ama mutfağı kaçırdım. Neyse, buradan devam edelim. Böyle bahçe içinde, yeşillik içerisinde 3 katlı binanın ikinci katı. Mutfağı da bulduk bu arada. Çok geniş mutfak dolapları var. Temiz gözüküyor. Tabii ufak tefek böyle herhalde şeylere ihtiyacı var ama çok ufak noktalar. Yapılmayacak şeyler değil. Komple fayans döşeli. Bence gayet ideal bir mutfak. Bu salon, hol gibi bir şey galiba. Burası da kocaman bir alan. Yani bakın, dışarıya baktığınızda zaten yeşillikleri görüyorsunuz. Burada başka bir odamız. Ufak tefek işte işler yapılabilir. Bazı eşyalar da mevcut sanırım. Bunları kullanmak isterseniz herhalde kullandırırlar, istemezseniz alırlar. Sarı odalı dairemiz. Bu da tuvaletimiz, banyomuz. Folyum fotoğrafı çekilmiş. Yine bahçemize geri döndük. Bu da yine hoşuma giden ilanlardan biri açıkçası. Hem geniş, ferah, 100 metrekare net bir daire. 4000 TL kira fiyatı var. Emlakçıdan hemen ilan numarasını ileteyim. 116 984 79 95. Bugünlük ilanlarımız yeterli sanırım. Yine talep gelirse tekrar bu kiralık evler, müstakil evler konusuna eğiliriz. Ama daha önce de söyledim, şu an neyin talep göreceğine göre video hazırlıyorum. Birçok konuda işte satılık, kiralık, evler, arabalar, daha videolarımız olacak. Hatta daha sonradan sürprizlerimiz de olacak diyelim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşunu kullanın. Abone olmadıysanız abone olmanızı diliyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın, esen kalın.